I'll put my question to the panel. I think there is a fundamental issue, fundamental difference. Because if you look at, for example, science and technology in the West, the motivation is different. While if you look at historically in Islam, the faith, science, and technology was inspired by faith for the service of the humanity, for the service of the society, not for commercial gains. So, and that's what you find actually this fundamental difference, but when you try to use the same tools, you have to understand it differently. This is, you know, and there is, as Professor said, maybe he's not optimistic. Well, I am optimistic because making that understanding or clarity is not too difficult. My question actually to Professor Zaki, while I agree almost with everything he said, and I appreciate his enthusiasm, and I also take pride because I came from the Sumerian land, Iraq. And at the point that I'm trying to say, unfortunately, we are imprisoned because of that language use. And I can ask him the same question. He used the term emotional intelligence. And I heard it actually frequently this morning as well from other speakers. And the point actually, this is a Western, again, this is a Western terminology, this is a Western term. And it seems to me implicitly based on the idea or the concept of that the person is the center of the universe, where in Islam the person is not the center of the universe, Allah is the center of the universe. So in Islam, our knowledge comes through inspiration and by wondering about the world around us, rather than coming from within. So it's an outward approach rather than an inward approach. And I can't, and then again, we still follow the same steps. We try to discover God through ourselves rather than using our imagination to think outward, to discover the world around us and what roles we can play. So again, it's fundamental difference in our approach to the world around us, from the materialistic approach or to the spiritual approach. Now, first of all, I didn't mention about the emotional intelligence. You see, I cannot agree with it 100%. Well, to be the very frank. translation was mentioned. No, but what I said is that the practical intelligence and then analytical intelligence, and in addition to that one, the creative sort of intelligence. I don't use the creative word. It should be generate. Okay. Buna şey verin ya, benim dediklerimi duyamıyor tercüme. Sorry. Okay. في حال هذه أنا أشرح لك كل شيء باللغة العربية ما في مشكلة. نعم نعم. أنا ما قلت يعني emotional intelligence ولكن أنا. That was the translation actually came to me. Okay. So okay, you put it on, so everybody will. You see, in Islam there are 3 words that we have forgotten. Huh? Ha, Türkçe mi konuşacağım? Okay ya. Tamam, Türkçe konuşayım. Ben hiçbir zaman bu duygusal zeka demedim. Duygusal zekaya da %100 katılmıyorum. Çünkü o Batı'nın bize verdiği bir nosyon. Ama benim kültürümde 3 tane kelime var ki burada hiç değinmedi. Mesela denildi ki, şimdi sanal ortamlar var deniliyor. Okay, in that case there are... Bu durumda 3 tane şey vardır. 3 tane kelime vardır. Bu Arapça, Osmanlıca kökenli. 1, tahayyül. Tahayyülsüz asla ne bilim olur ne de şey olur. Tahayyül etmemiz lazım. Hatta dinde bile insan tahayyül eder. Cennete nasıl gireceğim, nasıl bir şeyler Allah Azze Celle'yi tahayyül etmeye şekil olarak değil de şey olarak yapar. Birincisi tahayyül. Hayalsiz hiçbir zaman olmaz. Bizim eğitim sistemlerimizde genelde Batı'nın o klasik şeyleri gelir. İçinde hiçbir zaman tahayyül de yoktur. Nakilcilik vardır. Yani bu. İkincisi kelime olarak tasavvur. Tasavvur şudur. Yapılan o hayali zihinde geometrisini canlandırmak. Not mathematics. Matematik değil yani. Geometri önemlidir. Bakalım geçmiş medeniyetlere geometriyle bir takım binalar yapmıştır. Geometriyle bir takım çözümler bulmuşlardır. Matematik değil. Tasavvur. Üçüncüsü ise tefekkür. Onu sen çok iyi biliyorsun. Tefekkür, dini tefekkür diye anlaşılır benim ülkemde. Evet.
doğru ama bir de onun bilimsel bir fikir üretmek, generation of ideas, fikir üretmek, bunlar var. Bu üç kelime unutuldu. Çünkü Batı'dan emotional intelligence ve bir takım şeyler geldi bizim eğitim sistemimize. Ben sana katılıyorum yani. Evet. Yalnız tercüme etmişler benim şeyimi. Duygusal şey diye öyle söyledi arkadaş. Ben ona şey yapmadım. Duygusal şey Yorum diye hocam. yok. Evet. Zeka. Kapatacağız hocam. Thank you. Hoca büyüğümüz canım. Kapatacağız ona- hocam. Teşekkür ederim. Hocam yorumsa olabilir. نتكلم اللغة Hocam. العربية فيما بعد. What you just mentioned, actually, there is a positive imagination and there is a negative imagination. Ben de olumluyum. I'm also positive in the Tamam. future. You see, this is why in the Hocam, West they plaket say takdimi var. Islamophobia. Why? Why they are afraid of Islam? We don't have technology. We don't have so many things. Why do they say Islamophobia? Niye İslamofobi diyorlar? Teknolojisi yok, şusu yok. Demek ki İslam mutlaka gelecekte bir yere gelecek. Yeter ki Müslümanlar ona layık olsun. Nokta. Teşekkürler. Hocam buyurun.